Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir baklava tarifi hazırlıyorum. İnce oklavaya dolayarak burkuyoruz. Şeklini yapmak gerçekten çok kolay. Kıyır kıyır, tam ölçülü, ağızda dağılan muhteşem bir baklava oluyor. Mutlaka deneyin. Tarifimi, hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. 1 adet tam yumurta, yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 fiske tuz, 1 paket kabartma tozu. Tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamur toparlandıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. Pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, elimize yapışmayacak bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru yoğurdum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz oldu. Hamuru uzaltarak 12 eşit bezeye keselim. Bezelerimizi yuvarlayalım. Un serpilmiş bir tepsiye alalım. Üzerini kapatarak en az 1 saat dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz bezeyi tezgah üzerine alıyorum. Un ve nişasta karışımıyla oklava yardımıyla ince olana kadar açıyorum. Açabildiğimiz incelikte yufkaları açalım. Evet, açtığım yufkayı tezgahın kenarına alıyorum. Üzerine sofra bezi seriyorum. Bu şekilde tüm bezeleri tek tek açarak üst üste alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yufkalarımın hepsini açtım. Videodaki gibi kenarlarını keserek kare haline getiriyorum. Parçaları da orta kısmına alalım. 250 gram saf tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağını karıştırdım. 2 yemek kaşığı olacak şekilde yufkanın üstüne sürerek her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Şöyle dişe gelecek şekilde ceviz serpiyorum. İnce oklavaya bol bir şekilde saralım. Fazla sıktırmadan sarmaya dikkat edelim. Videodaki gibi iki taraftan burkarak şekil verelim. 800 gramlık baklava tepsisine alıyorum ve düzeltiyorum. Evet, bu işlemi yufkalar bitene kadar yapmaya devam edelim. Dilerseniz ceviz yerine fındık, fıstık da serpebilirsiniz. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim.
Evet, son yufkamı da hızlı bir şekilde hazırlayarak tepsime alıyorum. Yufkaları açtıktan sonra yapımı gerçekten çok kolay oluyor. Kalan yağı ilk önce kaşık yardımıyla, daha sonra fırça yardımıyla üzerlerine eşit miktarda sürerek döküyorum. Yağı döktükten sonra en az 10 dakika baklavamızı dinlendirelim. Yağı iyicene çeksin. Kenarlarını hamur kartı ile düzeltiyorum. Baklavam fırına girmeye hazır. 180 dereceli 600 ayarlı fırının alt rafına baklavamı alıyorum. Üzerine bir tepsi kapatıyorum. 10 dakika 180 derecede pişiriyorum. Daha sonra dereceyi 160 dereceye düşürerek üzerinde tepsiyle 1 saat pişirmeye bırakıyorum. Baklavam pişmeye yakın, şerbetimi ocağa alıyorum. 4,5 su bardağı içme suyunu geniş bir tencerenin içine alalım. Ve kaynatmaya bırakalım. Kaynayan sıcak suyun üzerine 4 su bardağı toz şekeri ekleyelim. Karıştırarak erimesini sağlayalım. Şöyle küçük bir dilim limonu da üzerine sıkarak alalım. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 25-30 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlayalım. 1 saat sonra üzerindeki tepsiyi alıyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Şerbetimi karıştırıyorum. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Kıvam kontrolü yapıyorum. Daha kıvamı almamış, kaynatmaya devam ediyorum. Şu an tam kıvamında. Altını küçük ocağa alarak ayarlıyorum. Ocakları da yakarak baklavamı fırından hemen çıkartarak ocak üzerine alıyorum. Tatlım sıcak, şerbetim sıcak olarak şerbetin yarısını gezdiriyorum. Yarısını döktükten sonra şerbetimi ocağın üzerinden baklavamı alıyorum. Fazla tutmayalım. Şöyle 1-2 dakikaya yakın tutmanız yeterli olacaktır. Evet, baklavamı artık kenara alıyorum. Biraz dinlendirdikten sonra kalan şerbetin yarısını üzerine gezdiriyorum. Tüm şerbeti döktükten sonra baklavamı soğumaya bırakıyorum. En az 1 saat dinlenmesi gerekiyor. Evet, dinlendirdiğim baklavayı bir hamur kartı ile dilimler halinde kesiyorum. Üzerine Antep fıstığı serpiyorum. Dilerseniz ceviz de serpebilirsiniz. Evet, sizler için şöyle yakından göstermek istiyorum.
Kıyır kıyır ağza dağılan muhteşem bir baklava oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.